Yalnız yürüyenlerin sırrı, Machiavelli neden hala haklı? Sana kimsenin söylemeye cesaret edemediği bir şey söyleyeceğim ama önce dürüstçe cevap vermeni istiyorum. Şu an inandığın şeylerin kaçını gerçekten sen seçtin? Bir düşün. Sadece bir saniye dur ve düşün. Sabah uyandığında aklına gelen o ilk fikir, hayat hakkında kesin olduğunu düşündüğün o cümleler, doğru yanlış dediğin o çizgiler, bunların ne kadarı senin? Ne kadarı sana verildi? Machiavelli 500 yıl önce insanları izlerken çok tuhaf bir şey fark etti. İnsanların büyük çoğunluğu düşünmüyordu. Sadece tekrarlıyorlardı. Duyduklarını, gördüklerini, ortama uyanı ve bu tekrar öyle sessizdi ki kimse fark etmiyordu bile. Bugün bu videoda sana çok az kişinin fark ettiği bir gerçeği anlatacağım. Zihnin sandığın kadar sana ait değil. Ama iyi haber şu geri alınabilir. Eğer bu videoyu sonuna kadar izlersen, kalabalığın içinde tek başına düşünmenin nasıl bir güç olduğunu, neden çoğu insanın bunu yapmaktan korktuğunu ve Machiavelli'nin yüzyıllar önce keşfettiği o stratejik yalnızlığın bugün seni nasıl özgürleştireceğini göreceksin. Ama başlamadan önce sana küçük bir ricam var. Bu kanalda kalabalığın söylemediği şeyleri konuşuyoruz. Herkesin tekrarladığı cümleleri değil, kimsenin sormaya cesaret edemediği soruları. Eğer bu tarz videolar senin için anlam ifade ediyorsa, abone butonuna bas ve zil simgesini aç. Yeni videolardan haberdar olmanın en kolay yolu bu. Ve yorumlara şunu yaz. Zihnim bana aittir. Bu cümleyi yazan herkesi tek tek okuyacağım. Şimdi başlıyoruz. 1. bölüm. Düşünmek ile inanmak arasındaki o iyice çizgi. İnsanların en çok karıştırdığı şeyle başlayalım. Kendi başına düşünmek ile birine güvenip inanmak dışarıdan bakınca aynı görünür. Ama aslında iki farklı dünyadır bunlar. İki kişi tam olarak aynı cümleyi kurabilir, aynı fikri savunabilir ama biri o fikre kendi kafasında test ederek, sorgulayarak, çarpıştırarak varmıştır. Diğeri ise onu çevresinden almış, doğru geldiği için yanına almış, öylece taşımaktadır. Aynı kelimeler ama tamamen farklı bir temel. Körü körüne inanmak, itiraf etmeliyim, güzel bir duygu. Sana net cevaplar verir. Belirsizlik olduğunda seni rahatlatır. Bir yere ait olma hissi yaşatır. Grubunun inandığında güvende hissedersin ve bu his gerçektir. Kesinlik iyi hissettirir. Bir şeyin parçası olmak iyi hissettirir. Bunu inkar etmiyorum. Ama bir bedeli var ve bu bedeli çoğu insan fark etmez. Çünkü inandığın şeyi sen inşa etmedin. Gerçek geldiğinde, biri sana cevaplayamadığın bir soru sorduğunda ya da yeni bir bilgi karşına çıktığında her şey sallanmaya başlar. İnancın yanlış olduğu için değil, o inancın neden orada olduğunu bilmediğin için. Bağımsız düşünmek farklıdır. Sana konfor sunmaz, sana netlik sunar. Ve netlik pahalıdır. Kendi kendine yanılıyor olabilirim diyebilmeyi gerektirir. Kendi inançlarına bir yabancının söylediği bir şeye yaklaşacağın şüpheyle yaklaşmayı gerektirir. Bu rahatsızlık verir. Çünkü çoğu insan için inançları sadece fikir değildir. Kimliklerinin bir parçasıdır. Ve biri o inançlara dokunduğunda bu bir tartışma gibi değil, kişisel bir saldırı gibi hissedilir. Onun için insanlar düşünmek yerine savunmaya geçer. Konuyu es geçer, karşıdakini yargılar, inançlarına daha sıkı sarılır. Bunu her yerde görürsün. İş yerinde, ailede, arkadaş grubunda, sosyal medyada, bu insanlar aptal olduğu için değil, kimliklerini fikirlerine bağladıkları için. Yanılmak bir fikri güncellemek değil, onlar için. Kendinden bir parça kaybetmek gibi geliyor. Machiavelli bunu görmüştü. Sarayları izlerken, prensleri izlerken, halkı izlerken, insanların büyük çoğunluğunun düşüncelerinin başkasına ait olduğunu ve bu yüzden yönetilmeye açık olduklarını yazmıştı. Çok az yazar onun kadar cesur ve dürüst olabilmiştir. Eğer gerçekten bağımsız düşünmek istiyorsan, bu iki şeyi birbirinden ayırman gerekir. Sen inançların değilsin. İnançların sadece şu anki anlayışın. Değişebilirler. Ve daha iyi bir şey öğrendiğinde değişmeleri gerekir. Bu zayıflık değil, bu büyümek. Gerçek, hiçbir zaman çoğunluğun oyuyla belirlenmedi. Tarih boyunca büyük insan kitleleri dünya hakkında, insanlar hakkında, hayatın nasıl işlediği hakkında tamamen yanlış şeylere kesin olarak inandı. Çoğunluğun kendinden emin olması,
doğru olduğu anlamına gelmez. Gerçek, durup şu soruyu soranlardan gelir. Bu gerçekten mantıklı mı? Bir kez de kendim bakayım. Bu zihniyet, konfor yerine kanıtı seçmek, işte bağımsız düşüncenin temeli ve nadirdir. İnsanlar yeterince zeki olmadığı için değil, çoğunun kaçındığı 3 şeyi gerektirdiği için emin olmama cesareti, sorgulanma cesareti ve aramaya devam etme disiplini. İkinci bölüm, yalnız yürümek neden bu kadar ağır? Şimdi mantıklı bir soru geliyor. Madem bağımsız düşünmek bu kadar değerli, neden bu kadar az insan yapıyor bunu? Neden herkes hala kalabalığı takip ediyor? Cevap basit ama acı, zor olduğu için. Ve bunu net bir şekilde anlamalısın. Yoksa bir gün bunu denerken ben mi bir tuhafım diye kendine soracaksın. 3 ana zorluğu var bu yolun. Her birini teker teker anlatacağım. Dikkatli dinle çünkü büyük ihtimalle sen de bunlardan en az birini yaşadın. Birincisi yalnızlık. Herkesin kabul ettiği şeyleri sorgulamaya başladığın anda insanlar bunu fark eder. Otomatikman katılmayı bırakırsın. Onların görmezden gelmek istediği soruları sorarsın. Onların bakmak istemediği örüntüleri görürsün ve yavaş yavaş bir şey değişir. Artık eskisi gibi tam anlamıyla uymuyorsundur. Sohbetler tuhaf gelmeye başlar. Bazı insanlar yanında rahatsız olur. Doğrudan itilmezsin belki ama mesafeyi hissedersin. Davetler azalır. Etkileşimler farklılaşır. Ve bir gün fark edersin ki artık o çevrelerin içinde değilsin. Yanlış bir şey yaptığın için değil, sadece her şeye evet demeyi bıraktığın için. Bu sessiz yalnızlık kafanı karıştırabilir. Çünkü sen kötü bir insan olmadın. Sadece daha farkındasın. Ve bir şekilde bunun bedelini ödüyorsun. İkincisi, kendinden şüphe. İnsan beyni ilginç bir şeydir. Çok sayıda insan bir şeye inandığında beynin bunu bir sinyal olarak alır. Bu kadar insan yanılıyor olamaz der içinden. Bu yüzden kendi başına farklı bir sonuca vardığında içeriden bir ses çıkar. Ya ben yanılıyorsam, ya onlar haklıysa ve ben boşuna kafa yoruyorsam, ya bir şeyi gözden kaçırıyorsam ve dürüst olmak gerekirse bu ses tamamen haksız değildir. Yanılıyor olabilirsin. Bağımsız düşünmek haklı olacağın garantisini vermez. Sadece taklit etmek yerine gerçekten düşündüğün anlamına gelir. Ama fark şurada. Artık arkanda bir kalabalık yok. Kendi yargına güvenmen gerekiyor. Fikirlerini sürekli bir onay olmadan taşıman gerekiyor. Bu istikrar ister ve istikrar bir gecede gelmez. Üçüncüsü biyolojik. İnsanlar ait olmak için programlanmıştır. Sadece güzel hissettirdiği için değil. Tarih boyunca bir gruba ait olmak, hayatta kalmak demekti. Dışlanmak tehlike demekti. Beynin hala bu şekilde tepki veriyor. Gruba karşı çıktığında, farklı olma riskini aldığında beynin rahatsızlık üretir. Bazen kaygı bile. Seni geri dönmeye, katılmaya, uyum sağlamaya iter. Bu tepki zayıflık değil, sende yerleşik. Ama düşünceni yönetmeye başladığı an sorun olur. Yani evet, bu yol rahatsızdır. Yalnız hissettirebilir, kendinden şüphe ettirebilir, sürekli geri dön, daha kolay baskısı yaratabilir. Sana bunun anında güçlendirici olduğunu söyleyen herkes zor kısmı atlıyordur. Ama işte kimsenin konuşmadığı kısım şu. Netlik tam olarak o rahatsızlığın içinden başlar. Etrafında gürültü yokken, kendini başkasına uydurmuyorken, beklentileri karşılamaya çalışmıyorken, kendi düşüncelerini net bir şekilde duymaya başlarsın. Başkalarının şekillendirdiği versiyonunu değil, ortama göre performans yapan versiyonunu değil, sadece dürüstçe düşünen seni. Çoğu insan buraya asla gelemez. Yapamadıkları için değil. O sessizlikte yeterince uzun oturmadıkları için. Kalabalık sana konfor verir, zihinsel yalnızlık sana vizyon verir. Machiavelli'nin en büyük içgörülerinden biri de buydu. Prensin gücü kalabalığın onayında değil, kendi netliğindeydi. Üçüncü bölüm. Deneyim. Tek gerçek öğretmen. Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Belki de bu videonun en kritik cümlesi bu. Gerçek anlayışa düşünerek varamazsın. Yaşayarak varırsın. Sana dokunan, seni değiştiren, baskı altında dağılmayan o gerçek anlayış kitaplardan alınmaz. Bir mentordan aktarılmaz. Doğru içerikleri doğru sırada tüketmekten oluşmaz. O senin gerçeklikle olan kişisel, çoğu zaman sancılı karşılaşmalarından doğar. Bu, akıllı insanların en çok düştüğü tuzak. Çok okurlar, sevdikleri düşünürleri takip ederler, fikirleri toplarlar ve bir noktadan sonra hiç yapmadıkları şeyleri anlıyor gibi hissederler. Başarısızlık hakkında akıcı konuşurlar.
kayıp hakkında, disiplin hakkında, cesaret hakkında. Ama bunların hiçbiri onları gerçekten test etmemiştir. O ödünç anlayış kırılgandır. Doğru gelir, gerçek gibi hissettirir. Ama gerçek hayat üzerine baskı bindirdiği an, gerçekten kullanman gereken bir durumda o an çöker. Çünkü test edilmemiş anlayış sadece bilgeliğin kostümünü giymiş bilgidir. Başarısızlık hakkında yazılmış her kitabı okuyabilirsin. Başarısızlığın neden değerli olduğuna dair tüm teorileri bilebilirsin. Ama gerçekten senin için önemli olan bir şeyde başarısız olmadıysan, o özel ağırlığı göğsünde hissetmediysen, o özel sessizliği yaşamadıysan, o özel "şimdi ne yapacağım" sorusuyla baş başa kalmadıysan, sen başarısızlığı bilmiyorsun. Sadece hakkında bilgi sahibisin. İkisi çok farklı. Başkasının deneyimi ne kadar dürüstçe ya da parlak bir şekilde anlatılırsa anlatılsın, seninkinin yerini tutamaz. Seni hazırlayabilir, sana çerçeve verebilir. Oraya vardığında ne yaşadığını tanımana yardım edebilir. Ama doğrudan karşılaşmanın yerine geçemez. Bu yüzden gerçekten bir şeyler yaşamış insanların gerçek zorluk, gerçek kayıp, gerçek başarısızlık, gerçek risk bir ağırlığı vardır. Bir sağlamlıkları, konuşurken taşıdıkları bir yoğunluk. Bu kibir değil, bu kazanılmış derinlik. Onların anlayışı gerçek bir şeyin üzerine kurulmuş. Deneyimin senin temelin. Kimse sana veremez. Kimse senden alamaz. Ve hiçbir ödünç bilgelik onun yerini tutamaz. Şimdi yorumlara şunu yaz. Deneyim. Benim gerçek öğretmenim. Bir dakika dur. Şimdi videonun en kritik kısmına geliyoruz. Machiavelli'nin neden hala okunması gerektiğini anlatacağım bölüm bu. Ama önce, eğer buraya kadar geldiysen ve söylediklerim sana bir yerlerde dokunduysa, beğen butonuna basmayı unutma. Bu, algoritmanın bu videoyu senin gibi düşünen başka insanlara ulaştırmasının en hızlı yolu. Ve yorumlara yazabileceğin en güzel şey şu an ne düşündüğün. Sadece bir cümle, ne hissettiğini, hangi bölümün sende bir şeyler kırdığını merak ediyorum. Şimdi devam edelim çünkü bundan sonrası çok daha ilginç. 4. bölüm. Eşit zihinlerin nadir karşılaşması. Bağımsız düşünen iki insan bir araya geldiğinde farklı bir şey olur. Bir düşünen ile bir takipçi arasında ya da iki takipçi arasında olan şeyden çok farklı. Ortada bir hiyerarşi yoktur. Ne lider vardır ne takipçi. Kimse alışkanlıktan ya da güvensizlikten diğerine boyun eğmez. Kimse cevap arayan biri için özgüven performansı yapmaz. İki tarafta kendi zeminine oturmuş, kendi süreciyle vardığı sonuçlardan konuşuyor. Ve o zaman diyalog gerçek bir alışveriş oluyor. Fikirler sınanıyor, keskinleniyor, farklı açılardan test ediliyor. İki taraf da düşüncesinin bilendiği bir yerden ayrılıyor. Aynı fikirde oldukları için değil, genellikle birbirlerine karşı çıktıkları için. Ve bu karşı çıkış zayıf noktaları ortaya çıkardığı için daha iyi düşünmeye zorlamış olur. Bu tür bir alışveriş çok nadirdir ve sadece iki tarafta düşüncesinin gerçekten sahibi olduğunda mümkündür. Kendi düşüncesini geliştirmemiş biri ise farklı davranır. Net ve kendinden emin bir dünya görüşü olan birini bulur ve ona yapışır. Fikirleri değerlendirmiyordur artık. Cevapları bilen birini bulmuş olmanın rahatlığındadır. Çerçeveyi olduğu gibi kabul eder. Onun dilini kullanmaya başlar. Pozisyonu şiddetle savunur. Ama neden inandığını "o söyledi öyle" ya da "topluluk böyle inanıyor" ötesinde açıklayamaz. Ve artık düşüncesi başkasına aittir. Dünya görüşü bir yansımadır. Bu da onun aynı kaynaktan yönlendirilebileceği, manipüle edilebileceği ya da hayal kırıklığına uğratılabileceği anlamına gelir. Bu dinamikteki lider kötü niyetli olmak zorunda değil. Yeterli olan şu: takipçi asla vermemesi gereken şeyi vermiştir. Zihnini. Bağımsız düşündüğünde ünvana, statüye ya da karizmaya otomatik olarak boyun eğmezsin. Dinlersin, ciddiye alırsın. Ama sonra kendi süzgecinden geçirirsin. Bu gerçekten tutuyor mu? Gözlemlerimle örtüşüyor mu? Test ettiğimde gerçeklikle uyumlu tahminler mi üretiyor? Bu argümanı yapan kişi gerçekten anlıyor mu? Yoksa sadece kendinden emin mi? Bu saygısızlık değil, bu düşünsel dürüstlük. Ve ironik olan şu ki, birinin düşüncesine gerçekten saygı göstermenin tek yolu budur. Ciddiye alarak. Sadece kabul ederek değil, körü körüne katılmak saygı değildir. Aslında saygı maskesi takmış düşünsel bir tembelliktir. İki bağımsız düşünürün etkileşimi mümkün olan en eşit dinamiktir.
Çünkü kimse diğerinin zihnini tutmuyordur. İki taraf da tamamen orada. İki taraf da tamamen kendisi. Sign is back. Ve birlikte ürettikleri şey ikisinin de tek başına üretemeyeceği bir şeydir. Çünkü iki ayrı, dürüst gerçeklik karşılaşmasıyla şekillenmiştir. 5. Bölüm Machiavelli Perspektifi Stratejik Bağımsızlık. Şimdi konunun daha derin ve az konuşulan yönlerine bakacağız. Kendi başına düşünen insanları etkilemek gerçekten zordur. Ve bu zorluğun tahmin edilebilir tepkilere ihtiyaç duyan insanlar ya da sistemler için çok gerçek sonuçları vardır. İşte bu noktada Machiavelli'nin dehası devreye giriyor. O gördü ki toplumdaki pek çok yapı derinlemesine bağımsız düşünmeyi çok ince yollarla caydırır. Açık zorlama değildir bu. Açık sansür de değildir. Teşvik yapılarıyla, ödül ve geri bildirim sistemleriyle olur. Eğitim tarihsel olarak nasıl çalışmıştır bir düşün. Sana bilgi verilir. O bilgiyi onaylanmış yollarla hatırlama ve uygulama yeteneğinden sınanırsın. Doğru cevap, yani not aldıran cevap, beklenen cevaptır. Farklı bir cevap üreten öğrenci, hatta daha iyi bir cevap üreten öğrenci, sürtüşme yaşayabilir. Sistem her zaman gerçek, bağımsız düşünceyi öncelemez. Genellikle beklenen çerçevelerle uyumluluğu ödüllendirir. Sosyal medya nasıl çalışıyor bir düşün. Platformun amacı etkileşim ve etkileşim genellikle onay ile beslenir. İnsanların zaten inandıklarıyla ya da inanmak istedikleriyle uyumlu içerikler, onları zorlayan içeriklerden çok daha fazla tepki alır. Sosyal grup dinamiklerini düşün. Katılmak iyi hissettirir. Onay, doğrulama, aidiyet üretir. Karşı çıkmak, düşünceli bir şekilde karşı çıkmak bile sosyal risk taşır. Bu yüzden çoğu insan farkında olmadan ayarlanır. Düşünceleri grubunun düşündüğüne doğru kayar. Çünkü sapmanın maliyeti yüksek görünür. Bağımsız düşüncenin ödülü ise düşük. Katman katman bu teşvik yapıları insanların belirli sınırlar içinde nasıl düşündüğünü şekillendirir. Bunu kimse açıkça planlamadı. Ama sistemler istikrarı ve düzgün işlemeyi optimize etme eğilimindedir. Ve sorgulama, doğası gereği o istikrarı bozar. O yüzden bağımsız düşünmeyi seçtiğinde çok ilginç bir şey olur. Tahmin edilebilirliğini kaybedersin. Yaygın baskılara otomatik tepki vermeyi bırakırsın. Korkuya dayalı tepkiler seni eskisi kadar tutmaz. Çünkü artık korkuyu inceliyorsundur. Ona kapılmıyorsundur. Sosyal baskı zayıflar. Çünkü argümanı değerlendiriyorsundur. Argümana bağlı onayı değil. Aciliyet yoğunluğunu kaybeder. Çünkü tepki vermeden önce duraklama alışkanlığı geliştirmişsindir. Herhangi bir kişi ya da sistem davranışı etkilemeye çalışıyorsa tahmin edilebilirliğe belli ölçüde bel bağlar. Hangi kalıpların işe yaradığını bilmeye. Ama düşüncelerin gerçekten senin olduğunda, değerlerini, ilkelerini, gerçeklik anlayışını kendin işlediğinde, o kalıplar artık güvenilir olmaz. Davranışın dışarıdan tahmin edilmesi kolay olmayan bir şey haline gelir. İşte Machiavelli'nin en stratejik ilkesi buradan çıkar. Ödünç aldığın her inanç, düşünme biçimine bir sınır çizebilir. Sorgulanmamış her varsayım bir zayıf nokta olabilir. Test etmeden kabul ettiğin her fikir seni dış etkilere daha açık bırakabilir. Başkalarının düşüncesine ne kadar az güvenirsen, dış görüşlerin senin üzerinde o kadar az etkisi olur. Dramatik durumlarda değil sadece, günlük hayatta. Kararlarını nasıl verdiğinde, baskıya nasıl karşılık verdiğinde, çatışmayı nasıl yönettiğinde, bir ilişkide, işte ya da inanç sisteminde neden hala olduğunda sırf tanıdık geldiği ve yeniden değerlendirmek zor olduğu için. Bağımsızlık isyan değildir, muhalefetçilik değildir, dinlemeyi reddetmek ya da işbirliği yapmayı reddetmek değildir. Bunlar sadece farklı tepkisellik biçimleridir. Kendini bir şeye karşı tanımlamak, bir şeyden hareketle tanımlamak yerine gerçek bağımsızlık sakindir, zemine oturmuştur. Ne düşündüğünü ve neden düşündüğünü bilir. Kapılmadan dinleyebilir. Kendini kaybetmeden konuşabilir ve en yüksek sesli ya da en ısrarcı olanın yönüne kolayca sürüklenmez. İşte güç budur. Gerçek güç. Başkalarına hükmetmeyi gerektiren güç değil. Seni yanlış yöne çekmenin gerçekten zor olduğu güç. Yorumlara şunu yaz. Zihnim satılık değildir. 6. Bölüm. Kendi için nasıl düşünmeye başlarsın? Yeter teori. Şimdi somutlaşalım. Çünkü bağımsız düşüncenin neden önemli olduğunu bilmek, seni bağımsız bir düşünür yapmaz. Bunu gerçekten yapman gerekir. Tutarlı olarak. Uzun süre. Şöyle görünür bu.
Adım 1. Otomatik, inandığın şeyi sorgula. Güçlü bir şekilde tuttuğun bir şey seç. Bir görüş, bir değer, dünyanın işleyişine dair temel bir inanç. Gerçek bir kararlılıkla savunduğun bir şey. Şimdi kendine dürüstçe sor. Bu nereden geldi? Deneyim ve düşünmeyle mi vardım buna, yoksa çevremden mi aldım? Bunu gerçek bir muhakemeyle ve kanıtla savunabilir miyim? Yoksa sadece her zaman böyle inandığım için mi kendimden eminim? Etrafımdaki insanlar da inandığı için mi? Bu inançlarını yıkmakla ilgili değil, hangisinin gerçekten senin olduğunu, hangisinin miras kalmış ve hiç incelenmemiş bir iskele olduğunu bulmakla ilgili dürüst sorgulamada hayatta kalanlar güçlenir. Altında ezilenlerin ezilmesi gerekiyordu zaten. Adım 2. Popüler görüşe katılmadan önce dur. Bir sonraki sefer etrafındaki herkesin aynı pozisyona, aynı yoruma, aynı tepkiye kilitlendiğini fark ettiğinde otomatik olarak katılma refleksine direniş göster. Bir saniye dur. Sadece bir saniye. Ve sor. Bu gerçekten doğru mu? Yoksa herkes söylediği için mi doğru gibi hissediyor? Şu an düşünüyor muyum? Yoksa katılıyor gibi performans mı yapıyorum? Bu duraklama çok küçüktür. Ama uyarı ile tepki arasında bir boşluk yaratır. Ve gerçek düşüncen tam olarak o boşlukta yaşar. Popülerlik doğruluk değildir. Tarih bunu defalarca göstermiştir. En popüler inanç genellikle en güvenli inançtır. En doğru olan değil. Adım 3. Kendi düşüncelerinle gerçek zaman geçir. Kaydırmadan, bir şey dinlemeden, tüketmeden, sadece düşünerek. Bu kulağa çok basit gelir ve kimse yapmaz. Çoğu insan kendi düşünceleriyle ancak 30 saniye baş başa kalır, telefonuna uzanmadan önce. Bu tesadüf değil. Dikkat dağınıklığı, yansımadan daha çekici olacak şekilde tasarlanmıştır. Sürekli girdi seni tepkici tutar. Düşüncen hep başkasının önüne koyduğu bir şeye cevap olur. Sessizlik, gerçek sessizlik, gündemi olmayan sessizlik, kendi düşüncenin ortaya çıktığı yerdir. Bir şey hakkında ne düşündüğünü gerçekten duymaya başlarsın. Şartlandırıldığın düşüncelerin değil, kendininkileri. Günlerine yerleştir. 20 dakika bile olsa birikir. Adım 4. Fikirleri gerçek dünyada test et. Sadece bir şey hakkında düşünüp bir sonuca varma. O sonucu al ve gerçekliğin içine çıkar. Bakalım tutuyor mu? Dünya, sahip olduğun en iyi laboratuvardır. İnsanların nasıl çalıştığına dair inançların, başarıya neyin götürdüğüne dair inançların, insan hayatında sebep-sonuç ilişkisine dair inançların. Test et. Uygula. Ne olduğunu gözlemle. Gerçeklik beklediğinle çeliştiğinde açıklamaya çalışma. Teoriyi koruyan bir hikaye anlatma kendine. Teorinin sınanmasına izin ver. Güncelle. Düşüncen gerçeklikle temasta sürekli olarak keskinleşmeli. Ondan yalıtılmamalı. Adım 5. Yanılmakla gerçekten barış içinde ol. Bu çoğu insanı burada durdurur. Yanılmak kötü hissettirir. Fikir değiştirmek, kaybetmek gibi hissettirir. Mağlubiyet gibi, toprak vermek gibi. Ama değildir. Daha iyi kanıt ya da daha net düşünme karşısında fikrini değiştirmek, işleyen bir zihnin işaretidir. Düşüncenin canlı olduğunu, gelişmekte olduğunu, gerçeklikle ilişki içinde olduğunu gösterir. Kapalı olmadığını. Katılık ne olursa olsun pozisyonunu koruyacak olmak, çünkü değişmek zayıflık gibi hissettiriyor, güç değildir. Bir savunma mekanizmasıdır. Gerçek özgüven, yanıldığını keşfetmekle barış içinde olmaktır. Çünkü bu artık doğruya bir adım daha yaklaştığın anlamına gelir. Amaç her zaman haklı olmuş olmak değil. Amaç sürekli daha isabetli olmak. Yorumlara şunu yaz. Yanılmak beni güçlendirir. Sonuç, herkesin ödemediği bedel. Şimdi her şeyi bir araya getirelim. Gerçeği insanları takip ederek bulmazsın. Kendi başına düşünerek bulursun. Bu tek başına kalmak anlamına gelse bile. Bu bir slogan değil. Gerçek anlayışın işleyiş biçimi. Gerçek bir şey inşa eden herkes bir noktada aynı ana çarpar. Net bir yol yoktur. Hazır cevap yoktur. Yaslanacak bir grup yoktur. Her şeyi bilmeden ilerlemek ve kendi düşüncesine güvenmek zorundadır. Bu sorumluluk senindir. Ebeveynlerinin değil, çevrenin değil, takip ettiğin insanların değil. Düşünceni başka birine devrettiğin an kontrolü teslim etmiş olursun. Ve bunun her zaman bir bedeli vardır. Gerçek sana verilen bir şey değildir. Bulman gereken bir şeydir. Bu da sorgulamak, test etmek, yanıldığını kabul etmeye ve ayarlamaya istekli olmak demektir. Düşünmek gerçekten budur.
Sadece fikir tüketmek değil, sadece kulağa hoş geleni onaylamak değil, gerçekten çözmek. Bu yolun size gerçekten ne verdiğini ve gerçek maliyetinin ne olduğunu anlatmadan önce eğer bu video sende bir şeye dokunduysa beğen butonuna basmayı unutma. Farklı düşünmeye başlayan biriyle paylaş. Ve eğer henüz abone olmadıysan abone ol. Bu kanal netlik isteyen ve buna göre hareket edecek gücü olan insanlar için. Şimdi işin gerçek tarafına bakalım. Bağımsız düşünmekten ne kazanırsın? Birincisi, her şeyi net görmeye başlarsın. İnsanların birbirine aktardığı filtrelenmiş gerçeklik versiyonunu değil, gerçekten orada olanı. Başkalarının kaçırdığı örüntüleri fark edersin. Bir şeyi kabul etmek yerine sorgularsın. Bu bana neden bu şekilde sunuluyor diye sormaya başlarsın. Bu netlik her şeyde işine yarar. Kararlarda, insanları anlamada, hatta kendini anlamada. İkincisi, kararların gerçekten senin olur. Çoğu insan baskıya göre karar verir. Uyanı, güvenli olanı, başkalarının beklediğini seçer. Ama kendi başına düşündüğünde kararların anlayıştan gelir. Popüler olmayabilirler ama seninlerdir ve bu farklı bir özgüven inşa eder. Başkaları katılmadığında kaybolmayan bir özgüven. Üçüncüsü, manipüle edilmen zorlaşır. Manipülasyonun çoğu, düşünmene fırsat vermeden duygularını tetiklemekle işler. Korku, aciliyet, baskı. Ama kendi düşünceni anladığında bu tetikleyiciler seni aynı şekilde yönetemez. Duraklayabilirsin, ne olduğunu görebilirsin ve tepkini seçebilirsin. Gerçek kontrol budur. Zamanla baskı altında dağılmayan bir özgüven inşa edersin. İnsanlar seninle aynı fikirde olduğu için değil, düşünceni gerçek durumlarda test ettiğin için. Bu tür bir özgüven sürekli onay istemez. Ama bir bedeli var ve dürüst olmam gerek. Birincisi, yalnız hissedebilir. Her şeye katılmayı bıraktığında bazı insanlar geri çekilir. Her zaman açıkça değil. Ama mesafeyi hissedersin. Bu gerçektir. Görmezden gelme. İkincisi, bazı insanları ve ortamları geride bırakacaksın. Normal gelen konuşmalar yüzeysel hissettirmeye başlayabilir. Bazı bağlar artık uymayacak. Bu, senin onlardan daha iyi olduğun anlamına gelmez. Sadece farklı bir yönde geliştiğin anlamına gelir. Üçüncüsü, daha fazla belirsizlikle yaşarsın. Kalabalığı takip ettiğinde her zaman hazır bir cevap vardır. Kendi başına düşündüğünde bazen cevap, henüz bilmiyorum olur. Bu rahatsız edicidir. Ama dürüst belirsizlik, sahte kesinlikten daha iyidir. Ve son olarak tüm sorumluluğu sen taşırsın. Kararların içinden geldiğinde, işler ters giderse grubu suçlayamazsın. Sorumluluk sana ait. Bu ağırdır ama gerçektir. Yani hayır, bu yol daha kolay değil. Sadece daha dürüst. Yalnız yürü. İnsanları reddettiğin için değil, zihnini başkalarına vermeyi reddettiğin için hala dinleyebilirsin. Hala öğrenebilirsin. Hala başkalarıyla bağ kurabilirsin. Ama günün sonunda son karar sana ait. İyice düşün, test et, karar ver. Uygulama bu. Söylemesi kolay, yaşaması zor. Ama buna değer. Çünkü alternatif, düşüncelerinin en yüksek sesli, en popüler ya da en ikna edici olan tarafından şekillendirilmesine izin vermektir. Ve bu, hayatın tam olarak sana aitmiş gibi hissettirmemesine yol açar. Zihnin, tamamen sana ait olan tek şeydir. Onu koru, geliştir, kullan ve başka kimseye verme. Machiavelli'nin sana bıraktığı miras budur. Prensin gücü kalabalığın onayında değildi, kendi düşüncesindeydi. Buraya kadar geldiysen bu videoyu gerçekten dinledin demektir ve bu benim için çok değerli. Eğer bu video sana bir şeyler kattıysa beğen. Farklı düşünmeye başlayan birine gönder. Belki tam olarak duyması gereken şey buydu. Zihnini geliştirmek konusunda ciddiysen ve bu kanalda konuşulanlar sana hitap ediyorsa abone ol. Bir sonraki videoda Machiavelli'nin en tehlikeli fikrini konuşacağız. Kaçırma. Ve son bir şey. Yorumlara şu iki kelimeyi bırak. Yalnız yürüyorum. Özgürce düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.